Raziye Begüm Sultan, Hindistan'da 13. yüzyılda hüküm sürmüş ilk Müslüman Türk devleti Delhi Türk Sultanlığı'nın tek kadın hükümdarıdır. Raziye Begüm, 12 erkek kardeşine rağmen henüz 16 yaşındayken tahta oturmayı başaran askeri deha sahibi cesur bir şahsiyettir. Orta Çağ'da bazı Müslüman kadınların siyasi güçlerini sahne arkasından hissettirmesinin tam aksine, bir hükümdar olarak sahne önüne çıkmaya cesaret eden ender kişilerdendir. İşte bu yönüyle Raziye Begüm, sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de tanınması gereken bir Türk kadınıdır. Hindistan tarihinde ilk ve yegane Türk kadın hükümdar Raziye Begüm'ün hayatına gelin yakından bakalım. Raziye Begüm Sultan, Hindistan'da kurulmuş Türk devletlerinden Delhi Türk Sultanlığı'nda 13. yüzyılda doğmuş bir prensesti. Ne var ki bugün gördüğümüz prenseslere hiç benzemiyordu. Savaşçı, şair ve hükümdardı. Raziye Sultan'ın annesi devletin kurucusu Kutbettin Aybek'in kızı Terken Hatun, babası ise Kutbettin Aybek'in kölesi ve damadı olarak tahtı kayınpederinden alan Şemseddin İltutmuş idi. Raziye Sultan, zamanından, çevresinden, konumundan beklenmeyecek bir kadındı. İyi ok atıyor, iyi kılıç kullanıyor, at biniyor, orduları komuta ediyor ve şiir yazıyordu. Raziye Begüm, zeki, cesur kişiliğinin yanı sıra bilgisi ile bir hükümdar için gerekli birçok vasfı taşımaktaydı. O aynı zamanda güzel huylu ve kendini geliştirmiş örnek bir Türk kadınıydı. Raziye, küçük yaşlarından itibaren babası İltutmuş'un yanında bulunmuş, devlet işleriyle ilgilenmiş, cesaret ve kahramanlığı ile herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Babası da her zaman onun yöneticilik yönünü desteklemiştir. Raziye Sultan çok iyi eğitim almıştı, çok güzel Kur'an okurdu ve aynı zamanda şiir konusunda da oldukça yetenekliydi. Şiirini Dihlevi veya şiirini Güri mahlaslarıyla şiirler yazan Raziye'nin Türkçe bir divanı olduğu da belirtilir. Yaşı gelmesine rağmen evlenmeyen Raziye Begüm, babasıyla birlikte devlet işleriyle ilgileniyor, savaşlara katılıyor, tüm bunları yaparken yüzünü örtmüyor ve tepki çekiyordu. İltutmuş kendisinden sonra en büyük oğlu olan Nasrüddin Mahmud'un tahta çıkmasını istemiş, ancak oğlu görevdeyken vefat etmiştir. İltutmuş'a göre diğer oğulları yönetici vasıflarına sahip değildir. Ancak kızı Raziye Begüm bu görevi en iyi şekilde yapabilecek düzeydedir. İltutmuş bu konuyu, oğullarım gençlik eğlencelerine dalmışlardır. Hiçbirinde ülkeyi idare edecek kabiliyet yoktur. Ölümümden sonra oğullarımdan hiçbirinin veliahtlığa kızım kadar layık olmadıkları görülecektir, sözleriyle açıklamıştır. Tabii ki Raziye tahta o kadar kolay geçemez. Sultan İltutmuş 1236'da ölür ve emirler, sultanın vasiyetine rağmen Raziye'nin tahta çıkmasını engeller. Tahta kardeşi Rükneddin Firuzşah geçer. Raziye hapsedilir ve işkence görür. Ancak Firuzşah babasını haklı çıkarır ve ehil olmadığı anlaşılır. Raziye hakkı olan taht için savaşır, emirleri ikna eder ve halkın da desteğiyle aynı yıl devletinin tahtına oturur. Raziye'nin, hainler ve katiller katledilmelidir, emri üzerine Rükneddin Firuzşah öldürülmüştür. Raziye Sultan, tahta çıkmasının ardından beylere ve halka hitaben şunları söylemiştir: saygıdeğer beyler ve sevgili halkım. Maalesef kardeşlerim, babamın emanetine sahip çıkamadılar. Ben bir kadınım ancak bir Türk kadını erkekten zayıf değildir. Orta Asya ve Türkistanlı olan beyler bunu çok iyi bilirler. Hindistan'da hepimiz yabancıydık. Ancak buraya İslam'ın bayrağını dikerek adalet, birlik ve insanlar arasında eşitliği getirdik. Şimdi bütün bunlar tehlikeye girdiği için varlığımı bunun uğruna feda etmeye hazırım. Raziye Begüm Sultan, tahta karışıklıkların olduğu bir dönemde çıkmış ve onun zamanında da bu karışıklıklar devam etmiştir. Tahtta kaldığı süreçte özveriyle çalışarak bir kadının hükümdar da olsa nezaket ve zarafetinden ödün vermeyerek devleti yönetebileceğini göstermiştir. Önce Karmatilerin sonra Meliklerin isyanlarını bastırmış, ardından Hindu kuşatmasındaki Retembul Kalesi'ne yardım göndererek hapsedilen Melikleri kurtarmıştır. Kendi adına bastırdığı gümüş paraların üzerine şu sözleri yazdırmıştır: kadınların temel direği, zamanın sultanı, dinin güneşi, İltutmuş'un kızı. Halk ve özellikle kadınlar tarafından çok destek görmüştür. Döneminde sarayda pek çok kadın çalıştığı gibi Raziye'yi koruyan savaşçıların çoğu da kadındır. Ülkede adil bir idare kurup ihtiyaç sahiplerine cömertçe ihsanlarda bulunmuştur.
1238 yılında çıktığı Gvalyer seferinde ordu ve ihtiyaç sahiplerine bol bahşiş ve ihsanlarda bulunup hediyeler dağıtmıştır. Görev vermede hassasiyetle hareket edip kıymetli alimleri Delhi'deki Nasriye Medresesi'ne tayin etmiştir. Bununla beraber devlet erkanınca istenmeyen bir hükümdar olmaktan kurtulamamıştır. Melikler ve emirler bir kadın tarafından yönetilmekten memnun değillerdir. Sultan Raziye Lahor valisinin isyanını bastırmak için bizzat sefere çıkar. Döndüğünde onu hayatının dönüm noktası bekler. Teberhint valisi Altuni isyan eder. Raziye'yi tahtından indirir ve hapseder. Bu sırada takvimler 1240'ı göstermektedir. Raziye 4 yıl süren hükümdarlığını bir daha elde edememek üzere kaybeder. Zaten Raziye'den rahatsız olan emirler Behramşah'ı tahta çıkarır. Raziye ise o günden sonra devlet meseleleriyle hiç ilgilenmez ve inzivaya çekilerek ibadet eder. Teberhint kalesinde esir bulunan Raziye civarda yaşayan halk tarafından her gün ziyaret edilmeye başlar, farklı inançtan insanlar ona dua ederler. İşte tam da bu durum Raziye'nin halk nezdindeki yerini çok güzel anlatmaktadır. Raziye Begüm Sultan, saray entrikalarına ve çeşitli oyunlara rağmen, hükümdarlık yapıp devlete ve millete hizmet etmiş, adaleti, cömertliği, ilme ve alimlere ihsanı ile meşhur olmuştur. 4 yıl boyunca ülkesini yönetmiş, sonunda bazı entrikaların kurbanı olarak öldürülmüştür. Raziye'nin ölümüne dair birkaç farklı görüş vardır. İbn Batuta'ya göre Behramşah'a esir düşmemek için kaçan Raziye Sultan Hindu bir çiftçinin evine sığınır. O uyurken çiftçi onun erkek giysilerinin altındaki mücevherlerle işlenmiş kaftanını görür ve Raziye'yi öldürür. Sonrasında kıyafetleri satmaya kalkan ve dikkat çeken çiftçi, halkın baskısıyla Sultan Raziye'yi öldürdüğünü itiraf eder ve mezarını gösterir. Sonraki süreçte halk ve saray erkanı aziz hatırasına yakışacak bir cenaze düzenler ve ebediyete uğurlar. Şu an Raziye Begüm Sultan'ın mezarı hiç şaşırmadığımız üzere harap haldedir. Bu dünyada yazılı bir mezar taşı bile olmayan Raziye Begüm Sultan, başarılarıyla adını tarihe yazdırmış nadide bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.